Türkiye bu mücadeleyi, yani bedeli ne olursa olsun, bir kere işin merkezinde bir namus alanı var. Burada PKK var. Biz burayı vuruyoruz zaten. Yakaladığımız zaman bizim Milli İstihbarat Teşkilatı çakıyor bunları. Burada ikisi beraber Cinaliler mesaj verdiler, fotoğraf verdiler. Şimdi bu helikopterler kime ait? KYB'ye ait, Baful Talabani'ye ait. PKK'lıları taşıyorlar. 14 tane ağzın 14'ünü de bulmak zorundasın. 14'ünden 13'ünü bulur. Bir tanesini ıskalarsan oradan çıkar, seni ya içinden vurur ya arkandan vurur. Ben Doğukan Gezer, GZT Haber Merkezi'ndeyiz. Birazdan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la haritanın başına geçeceğiz ve son dönemlerin çok konuşulan, tartışılan ve böyle devam ederse tartışılmaya da devam edecek olan Süleymaniye'yi konuşacağız. Türkiye'nin terörle mücadele doktrininin ileri uçtaki son ayağı haline gelen bu bölge, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir koridor haline gelmişti. Bunun üzerine önce Türkiye hava sahasını kapadı, ardından operasyonel sinyaller vermeye başladı. Peki bugüne nasıl geldik? İşte bunun cevabını Abdullah Ağar verecek. Ek olarak PKK'nın mağara doktrininin de geniş bir parantez açacağız. Nasıl inşa edildiği, içinde neler var, nasıl kullanılıyor ve en önemlisi bu noktada operasyon nasıl yapılıyor? Çok uzatmadan haritanın başına geçelim. Ancak bir de çağrı yapalım. GZT'nin YouTube kanalına abone olarak bu yoğun haber mesaimizde bizi motive edebilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz soruları yorum kısmında Abdullah'a da yönlendirebilirsiniz. Şimdi başlayalım. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Doğukan Gezer, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la yine harita başındayız. Bugün son aylarda diyebiliriz, haftalarda diyebiliriz ki gittikçe dozu da artan Süleymaniye gündemini konuşacağız. Harita üzerinden konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sık duymaya başladık. Aslında tabii siz daha önceki yayınlarda da bahsediyordunuz ama bu Süleymaniye ve Süleymaniye hattına bahsetmek isteriz. Öncelikle bu koridorda ne oluyor? Nasıl bir koridor oluşmaya başladı? Onu çizerek başlayabiliriz. Şimdi biz terör örgütünün silahlı ayağıyla dağda ölümcül bir mücadele yaparken bir baktık ki bu PKK'lı teröristler Süleymaniye merkezli Soran bölgesinde pink atıyorlar. Daha öncesi nasıldı Süleymaniye? Pink atmadan önce. Vardı ama daha ihtiyatlılardı ve daha azdı. Şimdi aslında orada da bir soru var ama ona geliriz. Şimdi şöyle bir cümle kuralım. Şimdi Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim, yani bazılarında bölgesel Kürt yönetimi diye tanımlanmış olduğu yapı tek başlı bir yapı değil. Çift başlı bir yapı. Şimdi bölge temelde ikiye ayrılır. Behtinan ve Soran. Aradan ne geçer? Küçük Zapsu'yu geçer. Küçük Zapsu'yu aralardaki sınırdır. Şimdi Behtinan bölgesinde Barzaniler hakim, Soran bölgesinde Talabaniler hakim. Şimdi tabii güçlerini paylaştıkları kimler var? Aşiretler var. Evet. Yani Kürt aşiretleri var. Çok güçlü aşiretler var. Aşiretler arasında da bölünmeler var. Şimdi peşmergeler içerisinde de bölünmeler var. Peşmergeler 70. birlik, 80. birlik diye bölünmüşler. Birisi Barzanilere ait, birisi Talabanilere ait. Böyle de bir aralarında geçmişte yaptıkları bizim araya girdiğimiz ve engellediğimiz bir iç savaş dahi var. Böyle bir coğrafya burası. Evet. Şimdi bizim Barzanilerle aramız, Erbil merkezli olan hükümetle aramız görece daha iyi. Bizimle beraber geçmişte PKK'ya karşı mücadele ettiler. Binlerce de canlarını verdiler. Bu da bir gerçek. Tamam mı? Ama son zamanda böyle bir topa girmiyorlar. Süleymaniye tarafı çok farklı. Şimdi ne oldu? Dedim, biz burada ölümcül bir mücadele yapıyoruz. Buradaki PKK varlığı besliyor. Destekliyor. Burada yaralanan, şu olan, bu olan terörist buraya gidiyor. Tamam mı? İkmali, lojistiği, morali, silahı, teçhizatı, personeli bu coğrafyadan geliyor. Geldiği coğrafyalardan bir tanesi bu. Buradaki Kürtleri istismar ediyor, Türkiye'ye düşmanlaştırıyor. Şimdi biz meseleyi nasıl görmeye başladık? Oradan anlatayım. Fotoğraf otursun. Şimdi başlarda kim var? Şu an Baful Talabani var. Baful Talabani Amerikan uçaklarıyla buraya gittiğini gördük. Kimle? Buradaki YPG, PYD, PKK terör örgütünün elebaşı Mazlum Abdi ile fotoğraf verdiler. Mesaj verdiler. Ne orada verdikleri mesaj? İşbirliği. Gizli öznesi Türkiye'ye düşmanlık. Buradan Mazlum Abdi
kuklası kalktı, Amerikan uçağıyla buraya gitti. Baful Talabani'nin yanına ziyarete gitti. Burada ikisi beraber Cinaliler mesaj verdiler, fotoğraf verdiler. Şimdi bu trafiği gördük dönem dönem. Şimdi başka bir şey gördük. Şimdi PKK'lı helikopterler normalde rota burası ama bunun 200 kilometre kuzeyinde dağlık alanda düştüğünü gördük. O dedik ne oluyor? Bir baktık ki içinden PKK'lılar çıktı. PKK'lıların sofistike mühimmatları çıktı. Başka şeyler de çıktı. Şimdi bu helikopterler kime ait? KYB'ye ait, Baful Talabani'ye ait. PKK'lıları taşıyorlar. Şimdi bunu gördük. Sonra burada bir Arbat üssü var, havalimanı. Bu havalimanında zrank diye sopayı yediklerini gördük. Bir baktık ki içinde drone ve anti-drone teknolojileri geliştiriyorlar. Yani Arbat hava üssündeki o devasa alanları PKK'ya tahsis etmişler. Beraber orada iş pişiriyorlar. Bunu gördük. Şimdi bir diğer tarafıyla bu coğrafyada özür dilerim şurası şey tarafı. Burada Süleymaniye merkezli, Germiyan'da, Keler'de yani buradaki diğer yerleşim yerlerinde PKK'nın kamplar kurduğunu gördük. Ya biz burada adamla uğraşıyoruz. Adam burada meskun mahallelerde vuramayacağımızı biliyor. Buralarda Yapılanıyor. Talabanilerin himayesi altında üs kuruyor. Oralarda terörle ilgili meşhum hedeflerine yürümeye devam ediyor. O da buna çanak tutuyor. Bunu gördük. Bir diğer tarafıyla şimdi şuradaki PKK'yı bütün dünya işte terör örgütü olarak kabul ediyor. Evet. Ama buradaki YPG, PYD'yi PKK'nın Suriye ayağını, içinde 11 bin dağ kadrosu olup bu 11 bin dağ kadrosunun bunun omurgasını oluşturduğu bu yapıyı Amerika Birleşik Devletleri başta terör örgütü olarak kabul etmiyor. Şimdi bu örgütü biz burada görmeye başladık. Yani PKK'yı şuradaki terör örgütü olarak tanımış olduğumuz yapıyı meşrulaştırma operasyonu yapıyorlar. Yani böyle bir boyutu var. Bir de şimdi ne aralarında bir ikmal, eğitim, lojistik, para, pul, menfaat böyle bir bağ geliştirmişler ve mesaj sarkıtıyorlar Türkiye'ye karşılık. Şimdi burada başka bir şey daha var. Enerji jeopolitiğine eklemleniyorlar. Biz burada ne vardı burada? Petrol yatakları var değil mi bu coğrafyada? İşte evet. Deryazur'da, diğer alanlarda. Buradaki petrol az. Neye göre az? Az değil tabii. Yani az derken bir kıyasa bağlı. Buradakine bağlı olarak az. Burada dünyanın en kaliteli ve en zengin petrol yatakları var. Bu bir. Peki Kerkük'le Süleymaniye arasında yakın zamanda şurada Çemçemal var. Çemçemal geçidi. Bir dağ geçidi gittim. Burada Hormor'la birlikte aynı bölgeye coğrafyanın en verimli doğal gaz yatakları bulundu. Burada PKK var. Biz burayı vuruyoruz zaten. Yakaladığımız zaman bizim Milli İstihbarat Teşkilatı çakıyor bunları. Şimdi enerji jeopolitiğine musallat olmuş bir PKK fotoğrafı var burada. Enerji jeopolitiğine. Bu bir. İki, Kerkük'te güçlü olmaya çalışıyorlar. Üç, şu hatta şimdi yol şöyle gider. Yol şöyle gider. Şimdi burada Geyyare var. Ve Mahmur var. Burada da petrol var. Burada kim var? PKK var. Sadece bak burada doğal gaza, evet. Burada petrole musallat olan bir PKK fotoğrafı var. Yani enerji jeopolitiğinde bir aktöre dönüştürülüyor. Bir diğer tarafında ne var? Şimdi burasıyla burasının arasında bak ne var? İşte Süleymaniye dedik, Çemçemal dedik, Kerkük dedik, Mahmur dedik, Geyyar dedik, Sincar dedik. Burada da Suriye var. Şimdi bu sınır zaten delik deşik. Evet.
Hatırlarsın Peşmergeler burayı kontrol etmeye çalıştılar da Suriye'den gelen PKK'lar onları hırpalamıştı bayağı bir. Şimdi delik deşik olan sınırda neye ihtiyaç var? Sürdürülebilir bir coğrafya ihtiyacı var. Karasal, yani sadece havada helikopter değil, arabalarla gelip gidilen bir yol. Bunu nereden sağlıyor? Kerkük üzerinden sağlıyor. Artı burası ne? Tartışmalı bölgeler. Yani kimin kontrol edeceğinin belli olmadığı bölgeler. Amerikalılar Irak Anayasası 2005 Anayasası'na yazdılar bunu. Özü Türkmen coğrafyası. Şimdi bu coğrafyada kim rol oynayacak? PKK Kerkük'te yapılan seçimlerde 3000 daha oy alsaydı bir tane sandalye alıyordu. Yani 23.620 idi sanırım. Bu kadar ses aldı. O zaman burada başka bir oyun var. Bunların hepsinin altında kim var? Talabani'nin çok büyük bir işareti var. O yüzden Türkiye Talibanilere çok kızıyor. Evet. Anlat. Yani sana 7-8 tane başlık saydım. Şimdi mesele terörü sadece desteklemesi meselesi değil. Büyük entrika dönüyor burada. Bu entrikayı Türkiye görüyor ve diyor ki Talibanilere bu işten uzak dur diyor. Türkiye'nin bir de ileri tedbirler alırız dediği Dışişleri Bakanı Hakan Ya Fidan'ın şimdi söylediği ileri bak, tedbir nedir Şimdi Süleymaniye için? Türkiye bir devlet aklıyla ileri de görmeye çalışarak Barzani ve Talibanilere çok müsamaha gösterdi. Onların dünyaya açılmasını Türkiye sağladı. Onları iç savaşta birbirlerini yemeleri Türkiye engel oldu. Onlara pek çok kolaylık sağladıkları, çok rahatlıkla dünyaya gezip dolaşabildiler. Şimdi sen meşru bir aktör olarak olman için Türkiye elinden geleni yaptı. Sen niye Türkiye arkasından vuruyorsun şimdi? Baful Talabani olmasının altında kim var? Türkiye var. Evet. Sen burada bir öncelikli olarak bir nankörlük, bir vefasızlık var. Ötesi terör örgütüyle işbirliği, ihanet var. Evet. Şimdi Türkiye diyor ki bunu yapma. Şimdi önce ne geldi? Bir ikaz geldi. Bir uyarı geldi. Bir ihtar geldi. Sonra hafiften bir tütsüleme geldi. Yani nerede? İşte Arbat Hava Üssü'nde, işte vesaire şeylerde filan. İşte Süleymaniye Havalimanı'nda işte Mazlum Abdi yakınlarına yanlışlıkla bir şey düştü filan. Böyle bir takım şeyler oldu. Ama Türkiye dozajı arttırdı ve sonra Süleymaniye Havalimanı'ndan kalkan uçakların Türkiye hava sahası kullanmasını men etti. Adım adım geliyor. Şimdi eğer bu şekilde terörle iltisakını geliştirirse kendisini terör örgütüyle eşitleme süreçleri yaşanıyor. Yani nasıl terör örgütüyle... Şimdi Türkiye ne yapacak? Uyarı, ikaz, ihtar, tütsüleme, daha ısıtarak tütsüleme, yakarak tütsüleme, ama belli bir eğer bu şeylerden dersler çıkartılmazsa, dönmezse yolundan, bağımlılıklarını, prangalarını kopartıp atmazsa, Türkiye ile eşgüdüm bir varlık boyutu geliştirmezse Türkiye bir şey söylüyor ona. Yani sonuçta Türkiye bu mücadeleyi, yani bedeli ne olursa olsun, bir kere işin merkezinde bir namus alanı var. Evet. Kerkük var. Burada sadece Kerkük dedi ki Türkmenler, bütün bu coğrafyada Kerkük var. Bir de kardeşlerimiz Kürtler var. Onları da bir şekilde Türkiye'ye karşı düşmanlaştırıyorsun. Bu yaptıklarında PKK'nın değirmenine su taşıyorsun. Evet. Şimdi o zaman bir şekilde Türkiye bu işe önce diplomatik yollarla, sonra milli güç hassasiyetlerini kullanarak bir takım yaptırımlarla, baskılarla, ama olmazsa ben sana bir şey yaparım diyor yani. Peki şu an bizim gördüğümüz, aslında PKK'da belki biraz buraya iten bu bölgedeki hamlelerimiz nelerdir? Yani biz PKK'yı, tabii burası PKK için en temel alan. Kalemin ucu gitti. Doğukan. Şöyle vereyim. Dur. Şimdi ben en büyük şeyim, bütün kalemlerin burası kırıktır. Niye? Çünkü böyle olur yani. Gergin bir iş. Şimdi burası PKK için varoluşsal yuvalanma alanı. Niye? Ben burada diyor ki kurtarılmış bölge. Bölge. 1. 2. Sözde diyelim devlet kurdum dediği yer. 3. Büyük bel bağladığı mağara doktrini çöktüğü yer. Şimdi burası, bu alan
bu alanı kaybetti PKK. Mağaraları nasıl kullanıyordu aslında? Bir doktrinden de biraz bahsedersek bu bölgedeki. Ya bir program konusu tek başına. Yani mağara doktrini şimdi ne oldu? Buna niye ihtiyaç duydu? Bir kere var olabilmesi için mağaraya ihtiyacı var. Yani biz hani Gabar'da, Cüdi'de, Besler derelerde, Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanlarda mağaralara çok rastlardık. Hı hı. Ama bu şimdi ne vardı? Oyuklar vardı, kovuklar vardı, inler vardı, yarıklar vardı, mağaralar vardı. Bunları terör için kullanırdı. Kendisini korumak için, yaşamak için, barınmak için, korunmak için, varlığını devam ettirmek için, silahın teçhizatını, mühimmatını, ilacını, yiyeceğini depolamak için kullanırdı buraları. Şimdi ama sonradan bu bir doktrine dönüştü. Neyle dönüştü? Şimdi Mehmetçik onu hırpaladıkça, baskıladıkça, ezdikçe bu çareler aradı. Şimdi hem Mehmetçik'in ortaya koymuş olduğu o büyük baskı, hem Mehmetçik'in kabiliyet kapasitesindeki artış, yani havadan SİHA'lar, İHA'lar, İKU'lar ve savaş uçakları. Şimdi bunun ortaya koymuş olduğu kabiliyet PKK'yı bir mağara faresi gibi mağaraların içerisine itti. Niye? Çünkü bunların hem gözetlemesinden hem de vurduğu zaman etkisinden korunmaya ihtiyacı vardı. Ne yaptı? Dedi ki bir mağara konsepti geliştirdi. Bunu birileri akılda vermiş olabilirler. Çünkü bu bir doktrine dönüştü. Bir terör doktrine dönüştü. Çünkü içine girdiğin zaman sadece mağaradan çok daha öte bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Ki mağara bile kendi başına çok büyük bir şey. Kimi odasında işte ilacını, silahını, teçhizatını, mühimmatını koyduğu, telsizini koyduğu, kamera merkezini koyduğu, işte diğer ihtiyaçlarını karşıladığı bir eğitim yaptığı bir alan, devasa alanlar var. Yani geçen hatta bir programda gördük, yani korkunç büyüklükte, genişlikte. Şimdi bunlardan kaç tane var? Bunlardan şu ana kadar 3151, yanlış hatırlamıyorsam. Ya 3000'den fazla mağara çökertilmiş. Bak, böyle mağaraları, sığınakları çökertmiş Mehmetçik. Bu pençe harekatları, bu korkunç bir rakam. Bunlar bulunabilenler, bir de bulunmayanlar var, bulunamayanlar var. Çünkü gizli, her birinin ağzı gizli, kamuflajlı. Yani sen her dağı, taşı arıyorsun ama ya ben bir operasyona giderdim, daha önce aradığım yeri arardım, yeni şeyler bulurdum. Hı hı. Bu böyle bir şey. Yani çünkü sonuçta her yeri ara, tekrar ara, gene durmadan bir şeyler buluyorsun. Mağaralar da öyle. Çünkü mağara dediğin zaman öncelikli olarak gizlenmeye çok dikkat eder terör örgütü. Çünkü onun temel esası odur, gizlilik. Şimdi bu mağaraları biz çok zor koşullar altında ararız. Kim arar? Mehmetçik arar. Neyle arar? Şimdi iner bir başlar örneğin Metina'da bir hava hücum harekatıyla veya sızmayla hakim noktaları tutar ve oradan araziye yayılmaya başlar. Araziye inmesiyle beraber zaten tehdit baş gösterir. Ne yaparsın? Bütün arazide mayınlarla, EYP'lerle, bubi tuzaklarla, tacizlerle, pusularla karşı karşıya kalırsın. Bu koşullarda teröristi nerede ararsın? Yuvalandığı alanlarda ararsın. Mağaralarda ararsın, sığınaklarda ararsın. Bu mağaranın bir tanesini buldun örneğin. Bir tane mağarayı buldum, tamam işi bitirdim. Aslında iş yeni başlar. Çünkü mağaranın geçen gün söylediği birisi 14 tane ağzı var. Kamufle edilmiş 14 tane ağız. 14 tane ağzın 14'ünü de bulmak zorundasın. 14'ünden 13'ünü bulur. Bir tanesini ıskalarsan oradan çıkar, seni ya içinden vurur ya arkandan vurur. Tamam, o yüzden 14 ağzın 14'ünü de bulmak çok gerekli. Mecburiyet. Buldun. Şimdi etrafında tedbir alırsın. Yani ateş destek unsurunu, emniyet unsurlarını, manevra unsurunu, yani mağaraya girecek unsurlarını yaparsın, yerleştirirsin. Bu da yetmez. Sen bunu yaparken diğer mağaradan, mağara doktrini işte bu. Diğer mağaradan seni ateş altına alır. Yani güdümlüyle ateş altına alır, uçak savarla ateş altına alır, doçkayla veya işte keskin nişancı tüfeğiyle ateş alır veya sen yüzünü bu mağaraya dönmüşken o sana arkadan sızmaya çalışır. Böyle şeylerle karşı karşıya. Bunlara da tedbir geliştirmen gerekir. Şimdi mağaraya gireceksin. Mağaraya girmezden evvel PKK'nın mağaranın etrafına yerleşmiş olduğu kameralar, fotokapanlar, onları kör etmek için uğraşırsın, didenirsin. Çünkü mağaranın içinde oturmuştur bilgisayarın başında, oradan seni gözlüyordur o. Bilir yani senin dışarıda neler yaptığını. Şimdi mağaranın içerisine girersin, mağaranın ağızları tuzaklanmıştır abi. Tamam mı? Sadece taban değil.
tavan, yan duvarlar tuzaklamıştır. Ve hepsi ölüm demek. Bak. En zor operasyon biçimidir mağara operasyonu. Ne dedi terör örgütü? Türk askerini mağaralar içine çekeceğiz ve orada imha edeceğiz. Bu kadar iddialı cümleler kazıyor. Öyle hazırlandı bu işe doktrin. Şimdi bütün buralarda ne kadar var? 3100'den fazla mağara ve sığınağı bulmuşuz ve çökertmişiz dedi. Her biri ayrı bir operasyon demek bunlar. Ve ölümcül operasyonlardı. İşte bu çökertti Mehmetçik burada. Ondan zaten karın ağrısı çok büyük. Bu karın ağrısıyla beraber biz burada ölümcül bir mücadele tutuştuk. Çünkü bu sözde kurtarılmış bölge, sözde devlet kurduğum yerde mağara doktrini çöküyor. Çünkü bu alan onun hem burada, hem burada, hem burada, hem burada güç ve etki üretmesi temel alanı burası. Kendisini en güçlü hissettiği yer. En işte tecrübeli teröristlerini, en güçlü yığınağını, arazi ve iklim koşullarından istifadeyle oluşturduğu yuvalanma alanı burası. Şimdi burasını kaybedince çok hırçınlaştı. O yüzden burada korkunç bir mücadele yaşanıyor. Yaşandı. Tamam mı? Böyle bir şey var. Temel denklem var. Ve bu temel denklemin içerisinde şu ana kadar muazzam bir destan ortaya yazıldı. Ve bu destanın yazılmasıyla birlikte tabii terör örgütü bütünleşik terör siyaset ve stratejileriyle birlikte hem buranın da etkisiyle hem de sivil şimdi dağlık alanda tutunamayınca ne yapacak? Çok basit. Sivil halkın arasında karışacak. Sivil halkın arasında karışması kim sağladı? İşte Talabani sağladı. İşte en büyük sancı bu. Sivil toplumun içerisinde terör faaliyetlerine devam ediyor. Biraz önce sana 8 tane başlık saydım değil mi? O başlıkla beraber bu paylaş. O yüzden Türkiye Talabani'ye çok kızıyor. Baful Talabani'ye çok kızıyor. Temel meselemiz bu. Çok teşekkürler. Kısaca Teşekkür ederim. özetlemiş olduk. Süleymaniye üzerinden başladık ama asıl sınır hattımızdaki mağara doktrininden de yola çıkarak hareketliliği konuşmuş olduk. Burada noktalayalım. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la birlikte Süleymaniye'yi konuştuğumuz haritanın başından kalktık. Bu bölümden ne öğrendik? Baful Talabani'nin ne yapıp ne yapmadığını öğrendik. PKK'nın Süleymaniye hattını nasıl kullandığını öğrendik. Süleymaniye'nin enerji jeopolitiği için önemli bir durak olduğunu öğrendik. Kerkük'ün halihazırda kilit bir gerilim alanı olduğunu öğrendik. Bölgedeki karayollarının ve son noktası olan Suriye'sinin önemini öğrendik ve en sonunda mağara doktrinine uzanan geniş bir parantez açtık. Bu mağaraların terör örgütü PKK tarafından nasıl kullanıldığı ve operasyonlarda nasıl hedeflendiğini konuştuk. Başta da bahsettiğim abonelik çağrısını yenileyim ve sorularınızı yorum kısmında beklediğimizi hatırlatayım. Türkiye bu mücadeleyi yani bedeli ne olursa olsun bir kere işin merkezinde bir namus alanı var. Burada PKK var. Biz burayı vuruyoruz zaten. Yakaladığımız zaman bizim Milli İstihbarat Teşkilatı çakıyor bunları.